Değerli dinleyicilerim, Haydar C'nin arkadaşlarıyla beraber cinli olduğunu bilmeden mangal yapmak için gittikleri bağ evinde yaşadıkları korku dolu paranormal olayların hikayesini onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba. Başımdan geçen korkutucu bir paranormal bir olayı anlatmak istiyorum. Normal şartlarda asla anlatmam ama bu konulara çok meraklı olan gençlere ders olsun diye anlatma gereği duyuyorum. Merak kediyi öldürdü derler. Fazla merak iyi değildir. Şu an 25 yaşındayım. Ancak anlatacağım olay başıma geldiğinde 20 yaşındaydım. İnsanda o yaşlarda cehaletin verdiği bir deli cesareti oluyor demek ki. 5 sene çok olgunluk katıyor insana. Bu sene bunu öğrendim ben. 4-5 kişilik bir arkadaş grubu olarak aramızdan birinin babasına ait olan bir bağ evine gittik. Mevsim yaz, hava güzel. Bağ evine vardığımızda akşam olmak üzereydi. Bunun sebebi yola geç çıkmış olmamızdı. Çünkü geceyi orada geçirmeyi planlıyorduk. Eve varınca hemen mangal yaktık. Neşe ve huzur içinde muhabbet ettik derken vakit gece 12 olmuştu. Geç saat olmasına karşın biz hala evin verandasında açık havada çay keyfi yapıyorduk. Aramızdan birisi yemekten kalan ekmek ve yemek artıklarını bahçe kapısının çıkışının tam karşısına bir kaya dibine döktü. Bir diğer arkadaşımız ise yemek artıklarının dökülmüş olduğu aynı kaya dibine idrarını yaptı. Biri de mangaldan kalan közleri gidip aynı yere döktü. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir başkası da gece o vakitte kaya dibine atılmış közlerin üzerine su döktü. Tabii biz o zamanlar az önce saydığım bütün bu hareketleri yapmamamız gerektiğinden bir haberdik. Cehalet işte. Bu arada özellikle belirtmek isterim ki bütün bu süreçte herhangi bir şekilde alkol veya madde kullanımı olmadı asla. Bulunduğumuz evin 100-150 metre kadar ilerisinde başka bir ev daha vardı. Dağın yamacında içinde yaşayan kimse olmayan harabe halinde bir evdi bu. Tamamen terk edilmiş ve unutulmuş bir yapı. Biz verandadaki çay keyfimize devam ederken işte bu karanlık evin ışıkları bir anda yanıvermişti. Bulunduğumuz yer şehirden çok uzaktaydı. Evsiz serseriler veya madde bağımlıların o eve gelmesi imkansızdı. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla içinde yaşayan kimse olmadığı için o eve elektrik de verilmiyordu. Bizim bulunduğumuz evde dahi sürekli ikamet olmadığı için biz bile ancak bir jeneratör vasıtasıyla elektrik tedarik edebiliyorduk. Düşünün, yani öyle bir yer. Esrarengiz bir durum olmasına rağmen asıl korkutucu olan karşı evin ışıklarının aniden yanması değildi. Evin penceresinden bize doğru bakmakta olan o şeydi. Bir insanı andırıyordu ama abartısız söylüyorum, kolları en az 1 metre uzunluğundaydı. Kafası küçük, kulakları bayağı geniş ama boyu kısaydı. Bakışlarını hiç ayırmadan pür dikkat bize bakıyordu. Bunu fark ettiğimizde sessizce birbirimize bakmaya başladık. Ancak herkes sezmişti o şeyin onlardan biri olduğunu. Hiçbirimiz birbirimizi korkutmak, panikletmek istemediğimiz için ani veya sıra dışı bir tepki vermemiştik. Adam kendi suratına filan vuruyor, bizi izliyordu. Arada kafasını sağa sola çeviriyor, sonra dönüp tekrar bize bakıyordu. Dikkat çekecek kadar tuhaf ve anlamsız hareketlerdi. Dediğim gibi sanki hepimiz söz bile etmişçesine sükunetimizi korumaya çalışıyorduk. Ancak ben kilitlenmiştim sanki. Bilincim neredeyse kaybolma derecesine gelmişti korkudan. O varlıktan bir anda tuhaf bir ses geldi. Sanki bize çağrıda bulunmuştu. Bir anda herkes korku ve panikle ayağa kalktı. Apar topar arabaya bindik. Biner binmez son hızla o bölgeden uzaklaştık. Yol boyunca kimse kimseyle tek kelime konuşmadı. Sözlerimin başında dediğim gibi o yaşlarda insanda cehaletin verdiği bir deli cesareti oluyor. Sabah olmuştu. Arkadaşlarla tekrar bir araya geldik. Evvelki gece yaşadıklarımızı konuştuk. Sonuç olarak dini bilgisi hepimizden fazla olduğu için hoca dediğimiz bir arkadaşı da yanımıza aldık. Akşam hep beraber o eve geri gittik. Saat bu sefer 10 filandı. Amacımız sanki üzerimize vazifeymiş gibi cinleri oradan kovmaktı. Hoca dualar okumaya başlamıştı.
Yanımızda bir de köpek vardı. Köpek acı acı olmaya başlamıştı. Derken o şey tekrar belirdi evin penceresinde. Ama bu sefer herkes felç olmuştu. Hoca diye getirdiğimiz en başta kaçtı. Biz de arkasından. Köpek de kaçıyordu bizimle. Arabaya üst üste bindik. Marşa bastığımızda araba çalışmadı. İkinci defa bastığımızda araba çalışmıştı. Ama bu sefer arkadaşım el frenini çekmeyi unutmuştu. Köpek insan gibi bağırmaya başlamıştı. Bir kaçışımız vardı ki kimse kimseyi görmemişti. Allah kimseye vermesin. Hoca dediğimiz kişi korkudan bayılacak gibiydi. Adamı evine bıraktık. Adam binaya koşarak girmişti. Şehir merkezine girmiştik ama hala korkuyorduk. Olayı anlattığımız aile büyüklerimiz bu işlerden daha iyi anlayan bir hoca bulup hepimizi okuttular. Bundan sonra o yaratıklar peşimizi bırakmıştı. Yoksa bizi o gün götüreceklermiş. Siz olun, delikanlılık yapmayın bu gibi işlerde. Aman diyeyim. Bu arada sonradan öğrendiğimiz bir bilgiye göre o evin sahibi kendini vurup intihar etmiş. Bizim de korkutulma sebebimiz kaya dibine döktüğümüz közler ve yemek artıklarının üzerine idrar yapılmasıymış. Meğer yemek artıklarını cinler yermiş ve üzerine atılan, dökülen köz, idrar, sıcak su gibi şeyler onlara zarar verilmiş. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış bir korku hikayesinin de sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizin de başınıza gelen bu tarz olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime yazabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.